Yine tarladayız. Sana şimdi birkaç kişisel bir sorum var. Tayland'da grower olmak sence nasıl bir his? Başka bir ülkede grower olmayı diler miydin yoksa Tayland'da grower olduğuma gerçekten okeyim mi diyorsun? Ticari bir de zevki açısından. Ya ticari olarak şu an Tayland hiç uygun değil bu iş için. Evet. Gelecek arkadaşlar bak sürekli yazıyorsunuz grower olalım mı edelim mi diye tam gerçekleriyle burada anlatıyor. Fiyatları itibariyle şu an piyasa bu işten kar edilecek bir ticari ortam yok şu an Tayland'da. Bu senenin sonunu bir görmek lazım buraya gelmek için. Öyle karar verilecekse, düşünce varsa bu senenin sonunda kurallar daha da netleşecek. Ondan sonra daha net olur yani. Şimdi eskiden herkes grower olabiliyordu. Aynen öyle. Öncelikle bu grower lisanslarını durdurdular artık vermeyi. Ondan sonra lisansı olanlara belli başlı zorunluluklar getirdiler. Yani Avrupa standartları getirdiler. Bunların dışına çıkmayacaksınız. Bunlar olmak zorunda diye bir zorunluluk getirdiler ve denetimlere başlayıp sertifikaları yenilediler. Bu sertifikalara ihtiyacınız var dediler. Bu sertifikalarla ilgili mesela bir tarlada olması zorunlu olan şeyler ne abi aklına gelenler? Şimdi bu arkanda gördüğün tabliye sistemi olması lazım. Yani ürünlerin yerde veya herhangi bir şeyle değil de bu şekilde plastik tabliyelerin üstünde olması lazım. Kullanılması gereken ürünler var. Mesela su arıtma sisteminin olması lazım. İşte spreylemede dediğimiz o markanın ürünü zorunlu hale geldi. Athena'nın Evet. PM. Ondan sonra kurutma odaları ayrı olup aynı şekilde oranın nem alma, verme cihazları, iklimlendirme cihazlarının olması lazım. Genel olarak işte bu hijyenle ilgili yeni kurallar var. İşte hol olması lazım. Odaların birbiri içine geçmesi lazım değil de bir tane holden her odanın ayrı ayrı giriş olması lazım gibi. Yapısal genelde temizliğe ve teknolojik olarak işte daha temiz bir üretimi sağlamak için getirilen aslında güzel kurallar bunlar. Kötü bir şey değil. Yani sürekli merdiven altı üretimin önüne geçip üretimi daha profesyonel hale getirmek için yapılan yeni lisanslar. Yani bunların da alınış şartları tabii ki daha doğal olarak zorlaştı artık. Eskiden herkes alabiliyordu. Şu an şartları yerine getirmek finansal olarak da zorluyor insanları ya. Yani artık herkes Tayland'a geleyim de grower olayım olayı bitti arkadaşlar. Satıcılıkta hala aman baskı yarattıkları bir şey yok dükkan açmada. Hala lisansını alabiliyorsun belli yasalara uyduktan sonra hala yeni satış dükkanları açabiliyorsun bununla ilgili. Ama yetiştiricilikte olaylar tam tersine döndü. Şimdi bence de çok mantıklı. Tabii canım. Gerçekten artık malzemeyi atıyorum bir dükkana gittin, QR kodunu okuttun, ne zaman grow hasat edildiğinden hani tohumundan A'dan Z'ye kadar her şeyi görebiliyorsun. Bu da artık yasal olan bir ülke değil. Bence bunun yapılması gerekiyor. Geç bile kaldı. 2,5 seneye geçti artık. Yani artık hala da birçok kişi bunun içinde ne olduğunu bilmiyor. Birçok dükkan hala da yasalara uymuyor. Uysalar keşke rahat rahat temiz bir Yani şimdi mesela bu dediğimiz yeni belgeler GSCP belgesi işte lisansı. Buradaki ürünlerin işte 6 tane gereklilik var ya örnek olarak burada. 6 gereklilik annesinden başlayıp fidelenme, klonlanma aşamasından en sondaki hasat atım aşamasında kullandığım gübreler benim dahil, kurutma ortamı ve çıkan ürünün test sonuçları dahil satılırken bunların hepsi geçmişe dair sistemde olacak. Böyle bir testte. Eskiden böyle bir şey yoktu tabii. Bunların hepsi kayıt altına alıp ulusal sisteme gönderiliyor çünkü. vergiden aslında kaçamayacak insanlar. Bir nebze onu da tamamen her şeyi kontrol altına aldı aslında Tayland hükümeti. Yani Tayland'da şöyle güzel bir şey var. Vergi olduğunda da çok bir şey yok yani Türkiye gibi. Ticari boyutunu dışarıda bıraksan Tayland'da yaşamak yani grow haricinde bile hani sigarayı da geçtim. Sadece bunu tüketici olarak burada yaşıyor olsan sence keyifli mi? Yani buraya gelecek insanlar sadece iş yapmak için mi yoksa tatil için de önerir misin? Tatil için kesinlikle öneririm zaten. Yani %100 yani %99 bile değil. Onun haricinde yani Tayland 3-4 sene oldu aşağı yukarı zaten bu işi yasallaştıralı. Market bayağı çeşitlendi, gelişti artık. Çok kaliteli ürünler olmaya başladı. Evet, bayağı iyi. O yüzden herkese tavsiye ederim ya. Evet. Yani arkadaşlar mutlaka gelmelisiniz. Bir tur Tayland'ın tadına bakan zaten sürekli gelmeye başlıyor.
Onun haricinde şeyi soracağım. Ya buranın bazı insanlar şeyi de merak eder. Şahsen ben kişisel olarak merak eder. Tayland'ı bilmese. Tayland'ı bildiğim için bu şeyleri artık sormuyorum insanlara ama böyle bir yerim var. 200-250 tane belki bitki var arkada. Yani güvenlikle ilgili herhangi bir sıkıntın bundan önce oldu mu? Yok, güvenliğini nasıl sağlıyorsun yani böyle büyük bir tesisin? Türkiye'de veya başka bir ülkede böyle bir tesis olsa, Avrupa'da falan, büyük ihtimalle silahlı korumalar olurdu. Yani Kamboçya'da olsam roketle beklerdik baba, yemin ediyorum. Yarı gelip soymaz. Tayland'da artık yani bu iş şey gibi oldu. Yani normal bir market açıyormuşsun gibi veya bir eczane açıyormuşsun gibi. Yani küçük bir dükkan üretim tesisi burası. Sonuçta çok absürt bir şey gibi dıştan dursa da burada normal bir iş olduğu için kapıda kilidimiz var, kameralarımız var. Yani bu kameralar hem içeride hem dışarıda da var. Dışarıdakiler güvenlik amaçlı, içeridekiler gelişimi görmek için. O da ekstra güvenlik amaçlı. Senin içeri girerken iki kapı var, tek kapı da yok. Hani bir kapıdan girdi, ikinci kapıdan girene kadar yine hala Onun haricinde Tayland zaten genel olarak çok güvenli bir ülke olduğu için yani hırsızlıkmış, o şeyler çok az var. ifşa sistemi var burada şimdi. En ufak bir hırsızlık yaptığın zaman boy boy her yere çıkıyor. Bir daha ne iş bulabiliyorsun, ne bir yere gidecek yüzün oluyor. Ondan dolayı mesela bundan 4 gün önce Kamboçya'da gasp edildi bizim arkadaş. Çantasını elinden aldı gitti. Şu an orada pasaport da gitti. 10 gün 15 ay sonra gelecek. Yani pasaportunu bekliyor. Ya dedim, Tayland'da o kadar gece hayatı, eğlence, her şeyin olduğu bir yerde bu kadar az suç oranının olması da ilginç. Tamam, suç hiç mi yok? Var tabii ki, illaki, ama yani yan dışarıda 6 saatlik ülkeye gidiyor. Adam kaçırıyorlar karteller. Her köle yakıyorlar. O Hintlilere 5.000 dolara satıyorlar adamları. Konu ne alaka? Beden çıkıyor işte. O konuyu şeye getiriyormuştu. Dur. Tayland çok güvenli bir yer. Asya'da yani Japonya, Çin, Kore, Tayland bayağı güvenli ülkelerden yani. Bayılıyorum ya Tayland'a. Şimdi bu işin en güzel, en sevdiğim kısmını merak ediyorum. Burada ufak bir matematik yapalım. Burada 225 tane ağaç var. Ya bizim şöyle bu küçük orta düzey bir tesiste kullandığın elektrik üzerinden yapılır. Yani ışıkların toplamı kaç watt yakıyor? Sen metrekarede buna istinaden kaç gram alıyorsun? Bunun düz hesabı şöyle. Watt başına 1 gram iyi bir orantıdır. Yani 1 watt verip 1 gram ürün alıyorsan, hemen bunun ben total matematiği de birazdan söyleyeceğim. İyidir. 1,5 çok çok güzel bir orandır. Maksimumda zaten 2 civarıdır. Yani bizim bu tesiste bugüne kadar hiç 1 gramın altına düşmedi. 1 ile 1,5 gram arasında aldık hep. Ürünün genetiğine bağlı olarak değişiyor işte. Toplam kaç? Burada şimdi biz bu odada 8 tane hasat aldık. 8 hesap. Tabii. Yan odamız var aynı bu şekilde. Bir de bir üstte böyle odamız var. 3 oda. İşte kurutma odaları ayrı zaten. Burada 18 tane 800 watt ışık var. Hemen çarpıyorum total wattı bulmak için. Minimum hesaptan hesaplayalım. Tabii. 18 çarpı 800 wattlık ışık 14.400 watt yapar. Yani burası 1 gram watt başına alsa 15 kilo ürün yapıyor. Bu oda zaten geçmişte hep 15 ile 20 kilo arası, 21 kilo arası aldı. 20 watt'tan verdik. Tamam, 20 watt'tan 20 kilo alsan 400 bin watt yapar 400 bin watt para yap. bu oda. Bu oda çiçeklenme odamız. Bizim bir numaralı çiçeklenme odamız burası. Bu oda 2 ayda bir sürekli düzenli hasat alan bir oda. Buraya direkt ürünler geldiği zaman fidaliyle geliyor. Bir haftadır sonra çiçeklenmeye giriyor. Yani 2-2,5 ayda bir 15-20 kilo arası, yani o da 300'e 400 bin arası para yapar. Masraf ne diye soracaksın şimdi sen? Evet. Masrafımız nedir? Kanka masraf değişken. Ya mesela buradaki hikayemiz nasıldı bizim? Klonlara biz burada 100-150 bin arası bak bir para verecektik. Vermedik. Bedavaya aldık. Evet. Bunlar böceklenmiş, ölmeye yakın, Evet. hasarlı klonlardı yani. Fideler. Evet. Öyle bir masrafımız olmadı mesela. Normalde zaten yukarıda anne odamızda anne ağaçlarımız var. Kendi klonumuzu kendimiz alıyorduk. Tabii önceki tura kadar. Mesela bu turda da çiçeklenmeye girmeden önce lollipopping dediğimiz altlarını temizleme olayını yaparken klon alacağız. Bir sonraki turun klonlarını burası çiçeklenmeye girmeden önce 300 tane olarak alınacak. Fire de verecek arasından, doğal köklenmeyecekler var. Bir sonraki turun klonları bunların klonları olacak. Onda mesela bir sonraki turda da bizim klon maliyetimiz yok. Aynen. Güzel. Elektrik faturası var, gübre maliyeti var, koko dediğimiz toprak niyetine kullandığımız işte kokoların maliyeti var.
İşçi maliyetimiz var. Su çok bir şey yok bu ülkede. Çok para vermiyor. Kraliyet olan ülkelerde su çok bir para değil. Bedava ya. Ben burada tonlarca su kullandım ama 500 bahttan fazla hiç para verdiğimi hatırlamıyorum ya. Sizde kaçak varmış abi. Sizde bir sıkıntı varmış abi. Ben yine alayım batırayım. Yani ortalama 200 bin bat masrafımız var mı? Şöyle ortalama burada masrafımız bizim kullandığımız en büyük masrafımız elektrik masrafı. O da dönemsel değişiyor. Mesela şu an %40 güçte çalışıyor bizim ışıklarımız. %40 dediğin zaman elektrik faturası atıyorum 50 bin baht geliyor aylık. Ama bunları %100'e verdiğim bir dönem oluyor son bir aylık, 1,5 aylık çiçekten beri. O dönemde atıyorum 80-90 bin baht çıkıyor. O. Hadi. İşçilik, beşçilik her şey dahil ne kadar ödüyor? Kanki şöyle yapalım. Ben sana çok basit bir hesap yapayım. 17 kilo çıktığında buradan biz 3 ay süre boyunca da giderlerimizi, kiramızı, gübremizi yaptığımızda aşağı yukarı yani 100 bin, 150 bin baht gibi bir para kalacak burada. Güncel satış fiyatları. 50 bin. Evet, güzel. Güzel. Tayland'da takılmak için bence yeterli bir şey. Şu anki fiyatlar çok düşük. Mevzu o zaten. Evet, o yüzden yapılmaz diyor. Yani Biz bu ürünü geçen sene en düşük 40-60 arası satarken şu an yaptığımız hesap işte 20. o zaman şimdi bir oda daha yapsan 200 bin, 250 bin gibi bir kar oluyor ve aslında ortalama 3 ay için okey midir? Yediğin parayla hesapladığın zaman buradan mesela bu tarladan Bu mesela ekstra. Yani bu işin ekstrası var. tabii Şimdi Yani- biz trim yaptığımda o işçiler geldiğinde trim işini yaptıklarında çıkan trimleri atmıyoruz. Onların hepsini süzgeçlerden güzelce geçirip bazen yıkayarak bazen Evet. dry shift olarak işte değişik hash ürünleri yapıp gelirimize attırıyoruz bu şekilde. Bir değerlendirdiğin yöntem işte sana kattığın ekstra oluyor gelirine. Direkt satabilirsin de, yıkayabilirsin de. Şimdi işte GSP lisansı mevzusu yaygınlaştığı zaman ürünlerin fiyatı yine eski fiyatlarına gelecek diye düşünüyor. Tabii. Çünkü lisanssızlar, kaçaklar, Hatta işler de patlamaya başlıyor. çoğu da gelmeye başlamış herhalde büyük tesislerin o fiyatlardan satmaya başlamışlar. Yaygınlaşırsa ve daha da denetimler artıp resmi olarak rayına oturursa ve kapanmazsa satışlar da devam ederse fiyatlar eskiden olduğu hale geldiğinde yine karlı bir sektör olacak bizim için. Şu bize hepimiz için çok en iyisi o olur bence. Biz de daha pahalı fiyatlara satabiliriz. Karbondioksit bitiriyor var ya. Evet, fena kafa yaşıyorsun. Evet. Karbondioksitten fena kafa yaşıyorsun. Tamam, güzel, sağlam bir fiyat tamam. Bununla pasta yapacağız akşam. Bu jointçik ya, joint değil. Bunlar gemi değil, gemicik hesabı. Cam filtreler çok meşhur oldu son dönemde. Cam filtre. Evet. Kubarda olan bu hashlerde tam cam filtre kullanmak lazım. Da yani çok da gerekli bir şey değil ha. Bu hash'in genetiği neydi? Süper sativa. Rainbow Bell Lemon Cherry sigarayla da mixledik onu. Aroması bayağı karmakarışık, tatlı, tuzlu, değişik bir şey oldu şu an. Acayip böyle ağzımda aromalı sapık varmış da bir yandan da böyle kömürüyormuşum, değişik böyle mix bir tat var ağzımız. O da var. Sigara sağdan da. Mesela şimdi çok uzun zamandır yetiştiricilik yapıyorsun. Bu yetiştiricilik yaparken başına gelen en kötü olay ne? Bir de böyle harbiden tamam artık oldum dediğin noktada hani nasıl bir şey geçiyleydi? Yani büyük bir tesiste miydi yoksa daha küçük evde kendin mi yapıyordun? Yani tam olay nasıl başladı aslında? Uzun mevzu. Anlatayım. Kısaca anlatayım. Pandemiden önceye dayanıyor çünkü. Başlayıp öyle kendi çapımda. Buraya geldiğimde 2 tane önemli kırılma anı var aslında benim için dediğin şeyde. Bir tanesi hani bireysel olarak kendime yaparken bir tanesi de buradayken. Buradayken olan işte benim şu an kullandığım gübre markalı, ışık markalı işte o fideleri aldığım adamların sürekli beni paylaştığı o dönemde dedim bu oldu işte tamam. Ki biz olmuşuz artık. Çünkü bir ara onların ana sayfaları Instagram'da benim sürekli videolarla doyuyordu. Ama yapıyorum ya. Tabii o pembe genetikler, tropikal çevreler döneminde. Gözler falan çok iyi. O dönemde başıma gelen en büyük talihsizlik de bir tane burada İngiliz bir büyük fabrikası olan adama da danışmanlık yapıyordum. Orada bir
powder mildew dediğimiz bir küf hastalığı var. Beyaz böyle. O oluştu. Oradan buraya o taşındığı zaman işte buradaki bir hasattan sonra o hastalık işte onu baş etmesi çok zor çıktı. Başımıza geldi. Ya onunla sıkıntı oldu işte 2 tanesi. Orada o başladığı zaman çünkü bütün odada yayılıyor. Müdahale ediyorsun. Çiçeklenme döneminde de çok müdahale şansın yok. Ürünler çiçekli. Hasan Can dediği gibi şahane var ya. Tabii. En önemli şey hijyen. Yani iş büyüdüğü zaman küçük kendi çapında yaptığında bir tane çadırla adet çok zaten bir sorunlarla karşılaşmaz. O zaman türü düşüren gay midir? Hayda. Tamam. Abi şimdi uzun zamandır böyle bir deneyimim var. Şimdi burada yeni başlayanlara ve bu işin içinde aktif olanlara önerebileceğin, tavsiye edebileceğin püf noktalar neler? 2-3 tane söyleyeyim. Tamam. Bir tanesi bu işin en önemli noktası kurutmadır. Yani kurutmayla o kurutmadan sonraki 1-2 haftalık kür dediğimiz şarabın yıllanması gibi olan bir şey. Dönemdeki performansı senin geçmişteki 2-3 aylık bütün emeğini ya kral yapar ya da sefil yapar. Ya sefil olursun ya vezir olursun muhabbeti gibi. O dönem çok önemli. Yani acele etmeyeceksin. Çünkü kurutacağın zaman insan biraz hızlı kurusun istiyor. Hemen işte bakayım tadına istiyor. Daha öncesi daha olmadan daha dallardan başlanıyor tüketime. Ağacın üstündeyken canlıkken. O yüzden sabırlı olmak ve o işi düzgün yapmak ürünün kalitesini %100 arttırıyor. Sabır çok önemli bence bu konuda. Hele kendini evde yapıyorsan ve başka bir çaren yoksa o kendi grow'un harici aman değil. Yok sen bir belli kişiler biliyorsan aynen ben de onu daha bitmeden içerim gibi yani. Yani bir de yetiştirici olarak eğitim diyorum her zaman. Yani şu LST dediğimiz Low Stress Training, LST. Yani o eğitim çok basit ve çok yani hasatı %50-%60 arttıran bir şey. Yani ağaçla oynayacaksın böyle. Yani bonsai ağaçları vardır ya. Evet. Japonlar yapıyor böyle. Telleri büküyorlar. Japonların yaptığı. Aynen. Karışır. Karışır. Size fotoğrafını koyun buraya. O kadar. Başka bir şey yok yani. Karbondioksitle kafa yapıyor he. Karbondioksiti öneriyor musun o? Karbondioksit. Kafam düşük oldu karbondioksit yediğin zaman burada. Bir de maskeli çalışıyorlar normal şartlarda. Biz böyle takılıyoruz burada. Sigara kapak alıyoruz ama. Bu da karbondioksit. Benim bak şu an karbondioksit tüpümüz çalışmıyor. 2 saattir burada o kadar çok sigara içiliyor. Biz doğal karbondioksit üretiyoruz. Kötü bir şey değil, iyi bir şey karbondioksit. Şeyde bizim kafamız onu sen yapıyoruz. Karbondioksitin insan sağlığına zararlı 3500-4000 ppm'den sonra başlıyor. Bizim tuvalet içeride 1115 var. Daha 2000 daha var. Daha 2000 daha var. Sıkıntı yok. Bunun tek yan etkisi şu an uykuyla işte biraz mayışıklık yapar. Bir çömeğin vasat olduğunu veya iyi olduğunu nasıl anlarız? Sence? Senin o kişisel ama şey. Benim kişisel şey ben sert çömek seviyorum. Yani böyle pufidik, yumuşak, sıkılıyor ya. aynen sıkı olacak. Evet. Mesela karbondioksit bu işin %50'si zaten. Sıkılaştırma işinin. Zaten görüntüsü de bir farklı. Tabii. Görüntüsü ne kadar tozlu olursa o kadar iyidir. Trimene bakarım dışarıdan ürün alırken. Ben renkli sigaraları çok sevmem Koku. mesela. Koku fayda. tercih meselesi ya. Zevkler ve renklere giriyor artık. Mesela kokusu olmayıp ama kafası güzel olan Yok. sigara. Tercih etmem ben. Arama önemli. Kesat aramaz. Ya şimdi bu iş zaten hani burada uzun dönemdir yasal olduğu için bir süre sonra artık hepsi iyi olduğu için zevkler ve renkler muhabbetine giriyor. O zaten sonra hani kokusu mu işte tadı mı? Çünkü hepsinin THC'si yüksek. Biraz şımarıyoruz. Bende de var oldu. Yasal olunca. Yani eskiden ne içtiğimiz belli değilken şu anda ben onu içmem ya. Ben şunu içmem. Burada bıraktığımız zaman. Mesela milletin en büyük şaşırdığı nokta ben gritlediğim zaman eğer ağzı kapalı değilse bu grinder'ın dışarıda bırakmışsam sabah onu içmiyor. Çünkü Tayland'da çok nem var. Aynen. Tadı bok gibi oluyor. Aroması bozuluyor. Ben kafasının da kafa yaptığına da çok inanmıyorum. Nemde böyle kötü yükselip nemde düşürdüğünü düşünüyorum KSC ile aynı zamanda. Yanmasını etkilediği için olabilir. Olabilir. Tam düzgün de yanmıyor zaten. Hele bonktan falan alıyorsan bayağı kötü bir tat Çok oluyor. aynen. Direkt Bizim için de mesela yetiştiriciler veya tesislerin içinde Tayland'daki en büyük zorluk işte o nem mevzusu. Yani bu odada 4 tane nem alıcı cihaz bazen yetmiyor. Evet, diğer ülkelere göre bir tık daha sıkıntılı buradaki nem sıkıntı. Kili düşüren gaymiş. Öyle miydi? Ben daha demin sanki bir tur böyle temizledim ya. Hayda. Evet arkadaşlar bu güzel tarlada
bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu serilerin devamını getireceğiz. İstediğiniz sorular veya aklınıza takılan ya şunu da çeksene dediğiniz veya şu Grover abimize şunu da soralım ya şunu da desteklesin şöyle yapsın dediğiniz bir şey olursa yorumlara kesinlikle belirtin. O yorumlardan zaten bir video öncesinde bakıyoruz, inceliyoruz. Güzel soruları burada size karşı yanıtlıyoruz. Şimdilik görüşürüz. Abi gerçekten teşekkürler. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Karbondioksitten kafamız öyle bir oldu ki kapanışı getireceğim, çeneme vurdu. O yüzden şimdilik görüşürüz. Oğlum kapatsana. Der kapam oldu.